Bazı genç oyuncular vardır, oyuna dahil olurlar. Bazıları ise oyunun ritmini değiştirir. Oscar Spitzennisater, topu ayağına aldığı anda savunmanın dengesi bozulmaya başlıyor. Çünkü mesele sadece hız değil. İlk adımı, yön değiştirmesi, omuz omuza ayakta kalabilmesi, her aksiyonu savunmayı geri koşturuyor. Ve en tehlikeli kısmı şu, her pozisyonda bir şey denemekten korkmuyor. Bazen tek dokunuş, bazen tek yön değişimi bile şut açısı yaratmasına yetiyor. Top rakipteyken bile oyundan çıkmıyor, presiyle, enerjisiyle, temposuyla maçı sürekli hızlandırmaya çalışıyor. Ama aynı enerji bazen kontrol edilmesi zor bir hale dönüşebiliyor. Ve şimdi aynı tehdit hissini çok daha sert savunmalara karşı göstermeye başladı. Henüz tamamlanmış bir oyuncu değil ama sahaya her çıktığında bir şey olacakmış hissi yaratıyor. Oscar Spitzennisater henüz 18 yaşında. Norveçli, 1.77 boyunda, güncel piyasa değeri 4,5 milyon euro. Stabæk altyapısından yetişti ve 2025 Temmuz ayında 2,3 milyon euro karşılığında Molde'ye transfer oldu. Aslında Stabæk'in ikinci takımında görev alıyordu. 2023 yılında Stabæk elit seriyene çıktığı sene tekrardan lig düştüğünde onun için bir fırsat oluştu. Daha 16 yaşındayken Norveç'in ikinci seviye liginde süre almaya başladı. İlk sezonunda 22 maçta 1379 dakika sahada kaldı, 11 gol, 2 asistlik skor katkısı üretti, 3 de sarı kart gördü. Sonraki sezonda 8 maçta 426 dakika sahada kalıp 1 gol 1 asist üretti, 2 sarı kart gördü ve Molde takımının kapısını çaldı. Sezonun geri kalan kısmında en üst seviyelikte Molde formasıyla 13 maçta 4 gol 1 asistlik katkı üretti, 2 sarı kart gördü, 860 dakika sahada kaldı. Güncel sezonda ise sakatlığı sebebiyle ilk 5 maç süre alamadı. Son 2 maçta ise sonradan oyuna girerek sadece 16 dakika sahada kalabildi. Hazırsanız artık oyuncunun özelliklerini incelemeye başlayalım. Ancak şunu da hatırlatmak isterim. İzlediğiniz bütün görüntüler 16-17 yaşındaki performanslarına ait. Molde'ye transfer olduktan sonraki performansı için video sonuna doğru bir bölüm olacak. Onu diğer kanat oyuncularından ayıran en önemli özelliklerinden biri, attığı çalımlardan çok rakiple temasa girdikten sonra bile aksiyonun temposunu kaybetmemesi oluyor. Çünkü çoğu genç oyuncu omuz omuza mücadelede ilk darbeyi aldıktan sonra ya yavaşlar ya da topu korumaya çalışırken aksiyondan çıkar. Oscar'da ise tam tersi bir refleks var. Temas geldiği anda oyunu durdurmak yerine savunmacıyı sürükleyerek ilerlemeye çalışıyor. Bu yaşta bu fiziksel özgüven gerçekten çok değerli. Bu yüzden rakiplerin verdiği reaksiyon çoğu zaman aynı oluyor. Geri çekiliyorlar, bekliyorlar ve son anda müdahale etmeye çalışıyorlar. Oscar ise o ilk boşluğu gördüğü anda direkt hızlanıyor. Özellikle açık alana yüzünü dönebildiğinde savunmaların kontrolü kaybetmesi çok kolaylaşıyor. Ve o geç kalan hamleler çoğu zaman faulle sonuçlanıyor. Çünkü bazı oyuncular size alan kazandırır. Bazıları ise sürekli rakibe panik yaptırır. En dikkat çekici detaylardan biri de şut açısını çoğu zaman kendi yaratması. Özellikle birebir de rakibin dengesini bozduğu anda vuruş için küçük bir pencere açılıyor. Ve Oscar o alanı gördüğü anda aksiyonu bitirmeye çalışıyor. Ama burada hala genç bir oyuncu izlediğinizi hissediyorsunuz. Çünkü bazı pozisyonlarda aksiyonun temposu kararlarının önüne geçmeye başlıyor. Bazen vuruş açısını yaratıyor ama son dokunuş aynı kaliteye ulaşmıyor. Bu arada bu pozisyonda top rakibin eline değdiği için penaltı kazanıyorlar. Oscar'ın oyunu tamamen bireysel aksiyonlardan oluşmuyor. Savunmayı üzerine çektiği anlarda oluşan boşluğu takım arkadaşları için kullanabildiği sekanslar da var. Özellikle birebir sonrası savunma dengesi bozulduğunda ceza sahasında ekstra alan oluşuyor. Ve burada önemli olan şey şu, Oscar klasik çizgiye basan kanat gibi oynamıyor. Daha çok savunmanın yapısını bozup aksiyonu devam ettirmeye çalışan bir profil gibi davranıyor. Aslında bu noktada ilginç bir denge ortaya çıkıyor. Çünkü dışarıdan bakınca tamamen bireysel oynayan bir hücumcu gibi hissedilebiliyor. Ama bazı geçişlerde rakibi üstüne çektikten sonra doğru pası da çıkarabiliyor. Özellikle açık alanda hızlandığında savunmacılar tamamen ona odaklanıyor. Ve bu da etrafındaki oyuncular için ekstra boşluk yaratıyor. Ama karar ritmi hala tam oturmuş değil. Bazen topu çok erken bırakıyor, bazen ise bir saniye fazla taşıyor. Belki de Oscar'ı bu kadar ilginç yapan şey tam olarak burada. Aynı aksiyonun içinde hem çok özel hem de çok ham görünebiliyor. Çünkü savunmayı bozma kısmı üst seviye potansiyel gösteriyor. Ama aksiyonu doğru bitirme kısmı hala gelişim sürecinde. Ama bu yaşta savunmayı bu kadar sık geri koşturan oyuncu sayısı gerçekten çok az. Oscar'ı sadece top ayağındayken izlemek, oyuncunun yarısını görmek gibi olur. Çünkü top onda değilken de savunmanın dikkatini sürekli üzerine çekiyor. Özellikle savunma çizgisine göre aldığı pozisyonlar yaşına göre oldukça gelişmiş. Burada da çok net görünüyor. Savunmacıyla aynı hizada bekliyor ve boşluk açıldığı anda ilk adımıyla direkt avantaj kazanıyor. Birçok genç oyuncu koşuyu erken başlatır, Oscar ise çizgiyi hissetmeye çalışıyor. Ve geçiş hücumlarında oyunun temposuna uyum sağlamaya başlıyor. Top hakimiyeti bu kadar gelişmiş bir oyuncunun ilk refleksinin hücumu hızlandırmak olması çok değerli. Özellikle açık alan bulduğu anlarda aksiyonun ritmini yükseltiyor. Bu durum Oscar'ın oyununda ilginç
ilginç bir denge yaratıyor. Çünkü ilk tercihi çoğu zaman topu sürmek olsa bile rakibinin dengesinin bozulduğu anlarda doğru pası görebildiği sekanslar da var. Özellikle geçiş hücumlarında savunmacılar tamamen ona odaklandığında etrafındaki oyuncular için çok ciddi alanlar açılıyor. Ama aynı zamanda karar ritminin hala gelişim sürecinde olduğunu da hissediyorsunuz. Çünkü bazı pozisyonlarda aksiyon temposu o kadar yükseliyor ki topu bırakması gereken anı kaçırabiliyor ve bazen sadece bir saniyelik gecikme bile bütün pozisyonun ritmini değiştirebiliyor. Yine de topsuz tehdidinin en değerli tarafı şu, bu koşular sadece kendi pozisyonlarını hazırlamıyor. Savunma çizgisini bozduğu anda arkada başka boşluklar da açılıyor ve özellikle ikinci bölge ile son çizgi arasındaki koşularında savunmayı karar vermeye zorluyor. Çıkmalı mı, beklemeli mi, yardım mı gelmeli? O kararsızlık anı oluştuğunda hücum zaten avantaj kazanmaya başlıyor. Tam olarak bu yüzden golle sonuçlanmayan koşular bile değerli. Çünkü mesele sadece bitiriş değil. Oscar'ın yaptığı hareketler savunmanın yapısını sürekli geriye itiyor. Özellikle çizgi arkasına yaptığı koşularda ilk adım avantajını çok iyi kullanıyor. Bu da onu geçiş hücumlarında sürekli tehdit haline getiriyor. Yani onun en özel tarafı top ayağındayken de tehlikeli, topsuz oyunda da savunmanın dengesini değiştirebiliyor. Bu ikisini aynı profilde birleştirdiğinizde çok zor savunulan hücumcular ortaya çıkar. Oscar'ın şut profili oldukça ilginç. Çünkü ceza sahası dışından çıkardığı bazı vuruşlar yaşına göre fazlasıyla doğal görünüyor. Özellikle yerden sert gönderdiği şutlarda iki ayağıyla da topa çok temiz vurabiliyor. Ve önemli olan şey şu, bu vuruşların çoğunda alanı kendisi yaratıyor. Tek bir yön değişimi kaleye giden açıyı oluşturabiliyor. Savunmacı aslında pozisyonun içinde ama Oscar yönünü değiştirdiği anda rakibin bütün dengesi bozuluyor ve o yarım saniyelik boşluk oluştuğunda şut açısı bir anda ortaya çıkıyor. Bazı anlarda ise tamamen içgüdüsel oynuyor. Topu kontrol edip düşünmeye çalışmıyor. İlk boşluğu gördüğü anda vuruşu çıkarıyor. Özellikle ceza sahası çevresinde bu kadar hızlı karar verebilmesi skor tehdidini ciddi şekilde arttırıyor. Henüz kusursuz bir bitirici değil ama özellikle uzaktan şutlarında kaleciyi sürekli tehdit eden bir sertlik var. Çünkü vuruş anını geciktirmiyor ve rakip savunma yerleşmeden şutu çıkarabildiği için kaleciler çoğu zaman reaksiyon vermek zorunda kalıyor. Ceza sahası içine geldiğimizde ise dalgalanmalar çok daha net görünmeye başlıyor. Çünkü bazı pozisyonlarda aksiyonu mükemmel hazırlıyor ama son dokunuş aynı kaliteye ulaşamıyor. Bazen çok erken vuruyor, bazen açı daralmasına rağmen aksiyonu zorlamaya devam ediyor ve bazı anlarda pozisyonun ritmi kararlarının önüne geçmeye başlıyor. Ama aslında bu da onun oyun karakteriyle bağlantılı. Çünkü Oscar'ın ilk refleksi aksiyonu bitirmek. Ama tabii ki ceza sahasından bitiremiyor demiyorum. Çünkü diğer tarafta ise çok doğal bitirdiği pozisyonlar da var. Özellikle ceza sahası içinde boşluğu bulduğu anlarda tek dokunuşta çok temiz vuruşlar çıkarabiliyor. Ve burada dikkat çeken şey topsuz hareketliliğiyle şut aksiyonunu birleştirebilmesi. Çünkü bazı gollerinde asıl kalite vuruştan önce yaptığı koşuda saklı. İşte bu yüzden Oscar'ı değerlendirirken sadece gol sayısına bakmak yeterli değil. Çünkü şu anda gördüğünüz şey tamamlanmış bir bitirici değil. Ama çok farklı şekillerde skor tehdidi yaratabilen doğal bir hücum içgüdüsü. Ve bu içgüdü doğru geliştiğinde ortaya çok özel bir hücum oyuncusu çıkabilir. Top rakipteyken bile aksiyonun dışında kalmak istemeyen bir yapısı var. Özellikle önde yaptığı baskılarda rakibe düşünme süresi bırakmamaya çalışıyor. Ve bu enerji bazen tek başına hücum başlangıcı yaratabiliyor. Burada da çok net görünüyor, aslında savunma yerleşmiş durumda. Ama Oscar baskıyı sürdürdüğü için rakip rahat çıkamıyor. Ve bir anda tamamen kontrol altında görünen pozisyon gole dönüşüyor. Çünkü bazı oyuncular sadece topu kullanır, bazıları ise rakibin kararlarını bozar. Ama aynı enerji her zaman kontrol altında kalmıyor. Özellikle aksiyonun temposu yükseldiğinde Oscar bazen duygularıyla birlikte hareket etmeye başlıyor. Ve bu agresiflik bazı pozisyonlarda onu çizginin dışına taşırabiliyor. Çünkü oyunu çok yoğun yaşayan oyuncuların zaman zaman bu tarz taşmaları olabiliyor. Zaten kariyerinin bu döneminde bunun daha da sert örneklerini yaşadı. Maç sırasında fark edilmeyen bu hareket sonrasında 5 maçlık cezaya dönüştü. Ve açık konuşmak gerekirse bu tarz reaksiyonlar gelişim sürecinde mutlaka kontrol altına alınmalı. Çünkü üst seviyede bu tarz kırılmaların bedeli çok daha ağır oluyor. İlginç olansa bu taşan enerjisini savunmada da kullanıp oyunun içinde kalmaya çalışması. Bence Oscar'ın hikayesindeki en önemli detaylardan biri şu: Stabæk döneminde yarattığı tehdit hissi seviye yükseldiğinde tamamen kaybolmadı ve bunu artık Norveç'in en güçlü takımlarından birine karşı da göstermeye başlıyor. Burada özellikle dikkat edin, savunmacıyla omuz omuza kaldığında bile hızını kaybetmiyor ve ilk temasın ardından aksiyonu tekrar öne taşıyabiliyor. Bu tarz fiziksel devamlılık üst seviyede çok değerli. Üstelik artık oyununu biraz daha farklı okumaya başladığını da hissediyorsunuz. Stabæk döneminde daha çok topu isteyen, taşıyan, birebir zorlayan oyuncuydu. Burada ise ceza sahasına ne zaman girmesi gerektiğini daha iyi hisseden bir profile dönüşmeye başlıyor. Özellikle ikinci toplara verdiği reaksiyonlar, boş alanı sezmesi ve tek dokunuş tercihleri hücum içgüdüsünün geliştiğini gösteriyor. Ama oyununun en rahatsız edici tarafı hala aynı. İlk adımı, yön değiştirmesi ve savunmayı geri koşturan o patlayıcılık. Çünkü daha üst seviyede bile birebir de rakibi eksiltebildiği anlarda savunmaların dengesi bozulmaya devam ediyor. Ve bu da atletik tehdidinin gerçekten özel olabileceğini düşündürüyor. Burada da yine aynı refleksi görüyorsunuz. Savunmacılar aslında pozisyonun içinde ama Oscar hızlandığı anda müdahale etmek yerine yetişilmeye çalışılan oyuncu oluyor. Ve bu fark üst seviyede bile ayrışmasını sağlıyor. En olumlu gelişimlerden biri ise
ise aksiyon sonrası oyunu biraz daha sakin okuyabilmesi. Çünkü Stabæk döneminde bazı pozisyonlarda her şeyi tek başına bitirmeye çalıştığını görüyorduk. Burada ise rakibi üzerine çektikten sonra oluşan boşluğu değerlendirdiği sekanslar biraz daha artmaya başlıyor. Ve bu gelişim üst seviyede sürdürülebilir olması açısından oldukça önemli. Topsuz hareketliliği de hala çok güçlü. Özellikle savunma çizgisine göre yaptığı koşular üst seviyede bile karşı karşıya kalma potansiyelini yüksek tutuyor. Ve burada önemli olan şey sadece hız değil. Koşunun zamanlaması, çizgi hissi ve boşluğu sezdiği an yaptığı ilk hareket. Aslında Oscar'ın çıktığı jenerasyon da oldukça ilginç. Çünkü Stabæk altyapısı son dönemde birbirinden tamamen farklı profiller üretmeye başladı. Ve o takımın içinde oyunu bambaşka şekilde hisseden bir oyuncu daha vardı. Sebastian Olderheim. Benim asıl bu takımın altyapısından en beğendiğim oyuncu diyebiliriz. Bu ikiliyi izlerken çok net bir kontrast hissediyorsunuz. Olderheim oyunu sakinleştirmeye çalışan oyuncu gibi davranıyor. Oscar ise oyunun ritmini bozmak isteyen taraf. Ve belki de onları ilginç yapan şey tam olarak buydu. Aynı sistemin içinde tamamen farklı futbol karakterleri üretmeleri. Oscar Spit'in Nisater'i değerli kılan şey kusursuz oynaması değil. Tam tersine oyunun her anında taşmaya hazır görünmesi. Çünkü bazı oyuncular sistemi takip eder. Bazıları ise sistemin ritmini değiştirmeye çalışır. Bazen fazla zorluyor, bazen aksiyonun temposu kararlarının önüne geçiyor. Ama aynı kontrolsüzlük rakip savunmalar için de sürekli bir problem oluşturuyor. Çünkü Oscar sadece topu taşıyan bir oyuncu değil. Hareket etmeye başladığı anda bile savunmanın yönünü değiştirebiliyor, dengesini değiştirebiliyor. Ve bugün artık aynı tehdidi çok daha sert bir seviyede göstermeye başladı. Bu yüzden mesele sadece ne yaptığı değil, o özelliklerin seviye yükseldikçe hala çalışmaya devam etmesi. Ve bu onun potansiyelini çok daha değerli hale getiriyor. Belki hiçbir zaman tamamen kontrollü bir oyuncuya dönüşmeyecek ama bazı hücumcular vardır tek aksiyonla maçın ritmini bozabilirler. Oscar Spit'in Nisater şu an tam olarak o yolda ilerliyor. Benim fikrime gelecek olursak, ben kariyerinin bir evresinde kesinlikle top 5 lig seviyesinde top koşturacağını düşünüyorum. Hatta bu transferin bu yaz gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Birazdan o kısma da geleceğim. Ama eğer bu taşmalarını, duygularını kontrol altına alamazsa kalıcı olabileceğini zannetmiyorum. O yüzden bu kısım onun kariyer açısından çok önemli olacak. Bu transferin bu yaz gerçekleşebileceğini söylememin sebebi ise şu an Bologna ilgisi hakkında haberlerin çıkmaya başlamış olması. Ki daha Avrupa için transfer dönemi başlamadı bile. Özellikle sakatlıktan geri döndüğü de düşünülürse bu yaz teklif yapanın kesinlikle olacağını düşünüyorum. Ancak ben Molde'nin tek haneli rakamlara satacağını pek düşünmüyorum. Muhtemelen çift haneli bir bonservis beklentileri olacak çünkü potansiyeli çok yüksek görülüyor bütün Avrupa basınında. Zaten yanlış hatırlamıyorsam Football Manager'da da Wonderkid'ti. O yüzden FM oynayanlar zaten biliyordur oyuncuyu. Normalde Nisater için video hazırlamayacaktım. Benim Stabæk'teki favorim Olderheim'ın videosunu hazırlamak için kesitleri alırken onun da kesitlerine denk geldim tabii ki. Bu transfer haberi olunca sizin de karşınıza çıkarmak istedim. Tabii ki Türkiye Ligi'ne geleceğini düşünmüyorum. Herhangi bir Türk takımının da transfer edebileceğini düşünmüyorum. Kariyeri açısındansa şu an top 5 lig seviyesine çıkmasının doğru olduğunu da düşünmüyorum aynı zamanda. En azından bu sezonun sonuna kadar Elit Seriyen'de biraz daha pişmesi gerektiğini düşünüyorum. Sanırım bu video için söyleyeceklerim bu kadar. Vakit ayırıp buraya kadar izleyen, dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Kanalımın büyümesine yardımcı olmak için abone değilseniz abone olabilir. Bu tarz videoları kaçırmamak için de bildirimleri açabilirsiniz. Eğer oyuncuyu veya videoyu beğendiyseniz de bir like bırakırsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.